Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. Çağla Tuğaltay olayı 15'ini bile göremeden en güvende olması gereken yerde, evinde vahşice katledilen masum bir çocuğun cinayetidir. Tarih 17 Temmuz 2003. Türkiye'nin gündeminde Çağla Tuğaltay cinayeti var. Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Aranıyor programının 2. bölümünde Çağla'nın faili meçhul cinayeti ele alınıyor. Peki, o yayında neler konuşuldu? Hangi detaylar dikkat çekti? Şimdi yıllar önce yayınlanan bu programdaki çarpıcı anlara birlikte göz atalım. Tuğaltayların kabusu olmaya devam ediyorum. Bu Tuğaltayların bugün ifşa vaktidir. Aranıyor programını, görüntülerini, ekran görüntülerini bana yollayan sevgili Tinton ninem meğersem videosu elinde varmış. Çekindiği için vermek istememiş ve artık kartlar döküldü. A Haber'de de çıktı ya. Bundan bulduğu cesaretle dedi ki al kızım dedi, istediğin gibi yayınla, istediğin gibi paylaş dedi. Ben bunları zaten kaydetmiştim dedi. Yani dedi sadece de tek bir şey var. Problem var. Sesi biraz kötü ama anlaşılabiliyor. Bu video oldukça eski olduğundan ses kalitesinde bazı bozulmalar vardı. Kısmi bir iyileştirme yaptım ancak bazı bölümlerde netlik sorunları devam edebilir. Buna rağmen arşiv niteliği taşıdığı için paylaşmak istedim. İyi seyirler. İyi akşamlar. Aranıyor'un 2. programıyla karşınızdayız. Bir akşam Aranıyor'da 2 ilginç dosya izleyeceksiniz. İlk dosyamız İstanbul'da. Çağla Tuğaltay daha hayatının ilk baharında hunharca bir cinayete kurban gitti. Çağla Tuğaltay cinayetini tüm yönleriyle Aranıyor'da izleyebilirsiniz. Çağla Tuğaltay'ın ardından da Konya'da bir ay içerisinde 6 kadını taciz edip şırınga batırdıktan sonra kaçan Şırıngalı sapığın dosyasını izleyebilirsiniz. Suçlular bulunacak, faili meçhul olaylar aydınlanacak. Aranıyor, bomba gibi geliyor. Adı Çağla Tuğaltay. Doğum tarihi 19 Nisan 1985. Hayat dolu genç kız daha 15 yaşında vahşi bir cinayete kurban gitti. Çağla'yı kim, neden öldürdü? Tama ako pangalan gusto ko ng father ma. O konsaramış bir para o da ben tabii ki pamağını yaşında. Çağla. Konya'da şırıngalı sapık korkusu yaşanıyor. 2 ayda 7 genç kız ve kadına şırınga saplayıp kaçan sapık kentte panik yarattı. Az sonra Çağla Tuğaltay 15 yaşında genç bir kızdı. Lise öğrencisiydi. 3 yıl önce okulunun tatile girmesini beklerken hunharca bir cinayete kurban gitti. Polis aylarca Çağla'nın katilini bulabilmek için çabaladı. Ancak ortada ne bir delil ne de Çağla'nın katilini bulmaya yarayacak somut bir veri vardı. Çağla Tuğaltay'ın soruşturma dosyası bir süre sonra faili meçhuller arasına girdi. Bilal bana dedi ki anne sen hayatta en çok neden korkarsın dedi. Sinan bir şey olmasından korkarım kızım. Sen hayatta en çok neden korkarsın dedi. Ölümden korkarım ben. her zaman sığınağı olarak gördüğü evine yine koşar adımlarla geldi. Merdivenleri sakince çıkıp anahtarını çantasından aldı. O gün son kez açtığı kilit aslında dönüşü olmayan bir yolun kapısını açıyordu. O içeri girdiğinde Azrail pususunu çoktan kurmuştu. Ne olduğunu bile anlamadı. Narin bedeninin üzerine bir ağırlık çöktü. Katili üzerine çullanmıştı. Katil genç kıza acımadı. Merhamet dileyen kızın sesini duymadı bile. Bıçağını çekti ve genç kızı öldürdü. Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 günü öldürüldü. O artık sadece sararmaya yüz tutan fotoğraflarda gülümseyebiliyor. Annesi ve babası o günden beri gözyaşı döküyor.
O kimsenin bulunmasını istiyor. Şu ana kadar hep atölye gittiğini zannediyor. Ama bir gün bu bölümde hayat ötecek. Çağla'nın acısını yüreğinde hissedenlerden biri de abi. İlk zamanlarından beri çok özlüyorum. O artık. Sevgi dolu, hayat dolu bir kızdı Çağla. Gelecekle ilgili umutları, hayalleri vardı. Çocukları çok seviyordu ve en büyük hayali bir çocuk yuvasında öğretmenlik yapmaktı. Şu anında öğretmenci. Tembelsin diyor. En kolay işi seçti. Bu öğretmen. Yıl 1993. Çağla henüz ilkokul 2'ye gidiyordu. Çocukluk arkadaşı Meltem'in hatıra defterine "Meltemciğim, seni çok seviyorum. Büyüyünce hep beraber oynayalım." yazmıştı. Büyüyünce hep beraber oynayalım. Çağla büyümedi. Kader onun büyümesine izin vermedi. Kuzey gemilerdi. Akşam işte biz evlilik falan oynardı. Ondan sonra işte ona gitmeye yakın zorluk. Mesela kağıt falan gönderdik. İşte bizi kaldırmamız bu gece birlikte kalacağız falan. O sabah kalktığımızda herkes kendi evinde oluyordu. Çağla'yı kim ya da kimler katletti? Genç kız neden öldürüldü? Bu sorular şimdiye kadar yanıt bulamadı. Aranıyor, Çağla Tuğatay'ın tozlu raflarda sararmaya başlayan dosyasını yeniden açıyor. Sıcak bir Haziran günüydü. Saatler 16'yı gösterirken Levent Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi 1. sınıf öğrencisi Çağla Tuğaltay okulundan çıkıp Fulya Mehmetçik Caddesi Narçiçeği sokağındaki evine geldi. Anne Gülnur Tuğaltay her zaman kapıda karşıladığı kızını o gün karşılayamadı. Çünkü doktora gitmişti. Doktordaki aksilik neticesinde, dosyaların karışması neticesinde evde olamadım. Doktora gideceğimi de Çağla biliyordu. Doktorda muayene olmayı bekleyen Gülnur Hanım'ın yüreğini garip bir tedirginlik kaplamıştı. Annelik içgüdüsüyle telefona sarıldı. Saat tam 16:15'i gösterirken cep telefonuyla Çağla'yı aradı. Ancak genç kızın telefonu açılmak bilmiyordu. Bir ev telefonundan, bir cep telefonundan kızını aramayı sürdürdü. Çağla'dan ses soluk yoktu. Yok, cevap vermiyor. Ulaşamıyorum bir türlü, cebi kapalı, eve ulaşamıyorum. 2 dakikada bir sürekli arar oldum. Hem gecikeceğimi söyleyeceğim hem de sınavı vardı, nasıl geçtiğini soracağım. Ulaşamadım. Gülnur Tuğaltay o panikle eşinin iş yerine koştu. Eşi Nedim Tuğaltay'a durumu anlattı. 46 yaşındaki babanın aklına evlerinin anahtarını bıraktıkları komşuları geldi. Bu defa aradıkları 2. katta oturan komşuları Çemberli ailesiydi. Anne Tuğaltay titreyen sesiyle komşusundan dairelerini kontrol etmelerini rica etti. Ne olur bir eve bakar mısın? Belki uyuyakalmıştır. Tamam mı canım, bekliyorum lütfen. Ona tek aradım, tek aradım, ulaşamadım. Anahtar hazır oldu. Komşumuz vardı. Genelde bütün apartmanın anahtarları o hanımda bulunurdu. Ona telefon açtım. Çağla'ya bakmasını rica ettim. Tuğaltay çiftine bir asır gibi gelen birkaç dakikadan sonra Güllür Hanım'ın telefonu çaldı. Telefondaki ses az önce yardım istedikleri komşularına aitti. Gönül Hanım siz misiniz? Evet canım benim. Yukarı çıkıp baktın mı? Gönül Hanım acele buraya gelin. Bir şey mi oldu? Acele Nedim Bey'i de alın buraya gelin. Lütfen bir şey sormayın. Lütfen acele çabuk buraya gelin. Hemen geliyorum. Çabuk gel, Madara da al gel. Dedi, ondan sonra zaten hiçbir şey söylemedi. Ha, kapattık ve çıktık. Dükkanı kalan açık bırakıp öyle fırladık. Evlerine nasıl gittiklerini hatırlamıyorlardı. Oturdukları apartmanın giriş kapısına geldiklerinde kötü bir şeylerin olduğunu anladılar.
Çağla bize yaptın. Non. Ben nasıl? Çok oldu sana. Kız. Çıktım kapısından çık. İçeri girdim. Ne manzarayla karşılaştım. Arka son iki odada, soldaki oda onun odası. O odada zaten daha antrenin köşesinden kızımın bacağını gördüm. Girer girmez de bu manzarayla karşılaştım. Çağla, abi İlker'in odasındaki yatakta kanlar içinde yatıyordu. Ölmüştü. Genç kızın bir bacağı yataktan sarkıyordu. Nedim Bey içgüdüsel bir hareketle kızının eteğini düzeltti. Yavrum, kızım, sana kim yaktı bunu herkese? Ha bak. Etuğun göğsüne kadar kaldırılmış vaziyetteydi. Birinci su yöneteni böyle bütün gazeteciler arzusu gelecek, televizyon arzusu gelecek, o vaziyeti gelmesine de ihtimal bulur. Gülnur Tuğaltay kızının o halini görmedi. Görmesine müsaade edilmedi. Ve odaya aldılar beni sonra. O odada yalnız başıma oturdum. Uzun süre oturdum. Hiç kimse gelmedi. Ben hala bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Eve ulaştığını. Yalnız yaşıyor ya diye sordum. Alttaki komşunun oğluna. Yaşıyor mu diye sordum. Yaşıyor, hastaneye götürüyorlar. Ama ne olmuş? Doğru. Herkes "Ah, çok fena, çok fena diyor. O kadar. Kısa süre sonra cinayet bürosu ekipleri de olay yerindeydi. Tecrübeli dedektifler evi çok sıkı bir incelemeden geçirdi. Ama umutları hep boşa çıkıyordu. Çünkü kendilerini katile götürecek hiçbir delil bulamıyorlardı. Keşke cinayet büro benden önce gelseydi de ben içeri giremeseydim. Pişman mısın? Sonra yendiğim için pişmanım tabii. Karakol kayıtından dinlemedim. Hiçbir tanesi devam müdahale etmedi. Keşke etseydi. Etseydi ben içeri girmemiş oldum. Bir saç teli ya da Çağla'nın tırnakları arasından çıkabilecek bir deri parçası belki de katilin kimliğiyle ilgili soruların cevabını verecekti. Ama yoktu. Oraya aşağıyorum. Otomata basıyorum. Parmak izi arıyor. Kan kızımın kanı. Yerlerdeki kan kızımın kanı. Hepsinden ellerinden var. Dolayısıyla hep karşı tarafa ait hiçbir şey yok. Katilin olay yerinde bıraktığı sadece bir iz vardı. Mutfak bataryasının üzerindeki parmak izi. Katil cinayeti işledikten sonra ellerini ve bıçağını mutfakta yıkamıştı. Lavaboda Çağla'nın kanı vardı ama bataryanın üstündeki parmak izi bozulmuştu. Bu sanki fanda olduğu açmış musluğu, yıkamış. Sulu kan kalmış. Tezgahın üstünde roza palya da şey kalmış. Sulu kan. Bataryanın üstünde de sulu kan. Olgunun içinde de sulu kan. Otopsi raporu Çağla Tuğaltay'ın ölüm sebebini boyun ana damarının kesilmesi olarak açıklıyordu. Genç kızın vücudunda hiçbir morluk ve darp yoktu. Katil cinayette kullandığı bıçağı yanında getirmişti. Mutfak lavabosunun yanındaki bıçak setinde eksik yoktu. Çağla'nın boyun damarlarını kesen bıçak keskin bir avcı bıçağıydı. Çağla'nın eve girdikten sonra holde çıkardığı botlarının mutfaktaki bulaşık makinesinin yanında üstelik de düzgün bir şekilde durmasındaki sır da çözülemedi. İnsan ne olmuyor? Çok enteresan. Komşuların sorgusundan sonuç çıkmadı. Komşularından bazıları sadece cılız bir çığlık duyduklarını ama önemsemediklerini söyledi. Alt dairede oturan komşularsa bir koşuşturmayı fark etmişler, ne var ki kısa sürede kesilince pek de üzerinde durmamışlardı. Evin kapısında zorlama belirtisi yoktu. Çağla'nın katili eve ya anahtar kullanarak önceden girmiş ya da kapıyı Çağla açmıştı. Nitekim komşuları da olay sırasında Tuğaltayların kapısının açıldığını kilit seslerinden anlamıştı. Kızının erkek arkadaşı olmadığını çok iyi bilen anne Gülnur Tuğaltay, Çağla'nın eve kimseyi almayacağından emindi. Dediklerinin altında yine asla kapıyı açmaz. Sizin kalkın nasıl içeri girmiş olabilir? Kapıda bir zorlama yok, bir şey kakışma yok. Tanıdık olma ihtimali üzerinde bunu aşmış gibi gözüküyoruz. Cinayet gasp amaçlı değildi. Evde bulunan 2 milyar lira, mücevherler ve Çağla'nın cep telefonu yerli yerinde duruyordu.
O halde katilin amacı neydi? Ben ise köyün katiline sadece kızım biliyor. Bir tek ana üzülüyorum. Bir de yapan biliyor. Önce tecavüz ihtimali üzerinde duruldu. Oysa otopside Çağla'nın bakire olduğu anlaşılmıştı. Belki de katil, kızın direnmesi nedeniyle tecavüzü gerçekleştiremeden cinayeti işlemişti. Bu damla taşı arabada. Birisi çıksın desin ki biz bu kızı gördük şu saatte eve gidin. Tek girdi polisiyle gel. Araya konmayan bir parça var. Talihsiz kızın Cimbom adını verdiği muhabbet kuşu cinayetin tek görgü tanığıydı. Yani Çağla'yı kimin öldürdüğünü sadece Cimbom görmüştü. Ancak Çağla'nın minik kuşu gördüklerini hiçbir zaman anlatamadı. Üstelik Cimbom cinayetten 4 gün sonra kafesinde ölü bulundu. Çağlanan zevki muhabbet kuşu. Bir kuşumuz vardı. Çağla vefat ettikten 4 gün sonra kafesinde intihar etti. Maalesef. Çağla'nın ortak yanında hep sevdiğimiz minik kuş. Öldü demeyeceğim ona. Göründüğü şekil öldü değildi. Sanki intihar etmiş. İstanbul polisi Çağla Tuğaltay soruşturmasında bugüne kadar somut hiçbir veriye ulaşamadı. Cinayet masası dedektifleri yaklaşık 500 kişinin bilgisine başvurdu. Ancak kimseyi gözaltına almadı. Sadece şüpheli olarak değerlendirilen bir kişinin adı ortada dolanıyordu. O kişi Beşiktaş ve Şişli'de çeşitli gasp olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Tufan Gür'dü. Tufan Gür'ün ünlü modacı Müberra Yorgancıoğlu'nu da gasp ettiği ileri sürülüyordu. Ancak o da cezaevinde olduğu için Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili sorgulanamadı. Çağla Tuğaltay cinayetinin çözülebilmesi için bazı soruların doğru yanıtlanması gerekiyor. Soru 1. Komşuları boğuşma sesi duydukları halde evden çıkan ve asansörsüz apartmandan telaşla indiği düşünülen katili nasıl oldu da fark etmedi? Soru 2. Kapı ve pencereler zorlanmadığına göre katil içeri nasıl girdi? Soru 3. Ürkek bir kişiliğe sahip olan ve tanımadığı kişilere kapı açmadığı bilinen erkek arkadaşı da bulunmayan Çağla, acaba katilini tanıyor muydu? Soru 4. Cinayetten sonra Tuğaltay ailesine dostlarından ve akrabalarından çok sayıda başsağlığı mektubu geldi. Ancak bu mektuplar aileye ulaşmadan posta kutusundan alınıp özenle açılmış ve yine özenle kapatılarak yeniden posta kutusuna konulmuştu. Mektupları açan kişi kimdi? Bu durumda Çağla'nın katili aynı çevrede oturan biri olabilir miydi? Ve son bir detay. Cinayetten 2 yıl sonra bana Nedim Tuğaltay'ın aynı adı taşıyan kuzenine esrarengiz bir telefon geldi. Telefonun diğer ucundaki ses, "Çağla'nın babası sen misin?" diye soruyordu. Kuzen Tuğaltay'ın, "Hayır, o benim kuzenim" demesi üzerine telefon kapatıldı. Bu telefonu kim, neden ve nereden açmıştı? İyi günler. Nedim Tuğaltay'la mı görüşüyorum? Evet. Çağla'nın babasısınız değil mi? Hayır. Çağla'nın babası benim kuzenim olur. Siz kimsiniz? Alo. Alo. Ne şey duyan, gören, bilen biri varsa yani haber. Bana arayabilir, sizi arayabilir, herkesi arayabilir yani bu yasalı davası haline geldi. İstanbul polisi Çağla cinayetinin dosyasını faili meçhullerin arasına kaldırdı. Cinayet soruşturması unutulmuş gibi görünüyor. Ancak artık 3 kişi kalan ve Çağla'sızlığa asla alışamayan Tuğaltay ailesi cinayeti hiç unutmadı. Eğer bir gün ölürsem gençliğine dayanmadan bir mezar yaptırın ama ağlamadan. Tabutumun rengi olsun kara, vermek olsun canlı insanlara. Bir gün olur da yolunuz düşerse mezarlığıma, otları sararmış bir mezar arı, herhalde bir kız yatıyor tam 15 yaşında, Çamlı adında.
O nasıl gözlerini kapatıp uyuyabiliyor? Ama nasıl hala yaşayabiliyor? Ne cana kıymış. Adı Çağla Tuğaltay. Doğum yeri İstanbul. Doğum tarihi 19 Nisan 1985. Çağla Tuğaltay 5 Haziran 2000 tarihinde okul dönüşü evinde öldürüldü. Cinayetle ilgili delil yok. Çağla Tuğaltay'ın katili aranıyor. Tuğaltay cinayetiyle ilgili bilgisi olanların güvenlik güçlerine haber vermesini istiyor ve hatırlatıyoruz. Bu olayın çözümüne direkt ve etkili bir şekilde yardımcı olanlara Aranıyor 5 milyar lira ödül verecek. Telefon numaralarımın 17 Temmuz 2003'te Aranıyor programında ele alınan Çağla Tuğaltay cinayeti aradan geçen 25 yıla rağmen hala çözülemedi. Ancak bugün yeni tanıkların ifadeleri dosyaya farklı bir yön kazandırıyor. O günden bugüne neler değişti? İzledik, gördük. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarak süreci takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.